Of, harika oldu sevgili dostlar. Şimdi size göstereceğim bakalım. İçi nasıl pişmiş? Benim istediğim gibi mi? Bakın bugün size harika bir çılbır yapacağım. Çılbır için iki diş sarımsağım var. Ben ne dersem siz anlayın. Daş diyecektim sevgili dostlar. 5 tane yumurtam var. Şöyle biraz da yoğurdum var. Şöyle koyayım yoğurdumu. Çinliler bunu görürse çok sevinecekler. Yoğurt. Değişik gelecek onlara. Ha evet. Bu bir hakiki Osmanlı yemeği bu. Yani yıllardır bizim ülkemizde ve Osmanlı zamanından beri yapılan gerçekten güzel ve özel bir yemek. Süzme yoğurtla yapılan bir yemek. Şimdi bunu yoğurdumuzun içine 2 diş sarımsağımızı güzelce rendeliyoruz. Pardon, sarımsağımızla yoğurdumuzu güzelce karıştırıyorum sevgili dostlar. Bakın böyle. Sonra da şöyle güzelce bir yayıyorum tabağımızın dibine. Şöyle tamam. Şimdi sonraki aşamalarını göreceğiz sevgili dostlar. Sevgili dostlar, suyumuz kaynıyor. Buna birazcık tuz ilave ediyoruz. Şöyle azıcık yarım yemek kaşığı da yağ. Bu kadar. Şimdi bu tam kaynamaya başladı. Yumurtalarımızı şöyle lop olarak kırıyoruz. Benim dişim yok diye hep sevdiğim yemekleri yapıyorum. Evet, şimdi kaynamasını bekliyoruz sevgili dostlar. Sonunda kaynadı anne. Evet, yumurtalarımız kaynadı. Altını kısalım. Kısık ateşte şöyle 2 dakika 3 dakika 2 dakika 3 dakika bile değil. Şu yağımız eriyene kadar sevgili dostlar birazcık tereyağı, birazcık da zeytinyağımızdan koyarak üzerine harika bir sos hazırlayacağız. Sonunda kaynadı anne. Evet, yumurtalarımız kaynadı. Altını kısalım. Kısık ateşte şöyle 2 dakika 3 dakika 2 dakika 3 dakika bile değil. Şu yağımız eriyene kadar sevgili dostlar birazcık tereyağı, birazcık da zeytinyağımızdan koyarak üzerine harika bir sos hazırlayacağız. Şimdi yumurtalarımız, biz biraz rafandan seviyoruz. İsteyen kendine göre yapsın. Şöyle koyuyoruz. Yumurtalar piştiğinde ne yapıyor? Suyun yüzüne çıkıyor sevgili dostlar. Şöyle. Oo. Şimdi bir de şunu aldık
Baktık mı? Yemeğimizin ne yapıyoruz? Altını söndürüyoruz. Bakın harika duruyor sevgili dostlar. Şöyle yerleştiriyoruz. Şimdi de yağımız yandı bak. İçine birazcık nane, birazcık kırmızı biber, birazcık da pul biber. Herkes isteğine göre nasıl görmek istiyorsa öyle yapsın sevgili dostlar. Şimdi alıyoruz. Harika oldu sevgili dostlar. Şimdi size göstereceğim bakalım. İçi nasıl pişmiş? Benim istediğim gibi mi? Bir de ekmek getirdin. Belki cıvıksa bir tane bandırırım. Ay canım benim, hemen getiriyorum, bekle. Sevgili dostlar, bunu kahvaltıda da yiyebilirsiniz, öğünde de yiyebilirsiniz. Bakalım. Oh, tam istediğim gibi olmuş sevgili dostlar. Bakın, tam içi benim istediğim gibi olmuş. Tam ekmek banmalık. Şöyle ekmeğimizi alıyoruz. Sen ne vicdansız. Şöyle bandırıyoruz sevgili dostlar. Ve böyle yiyoruz. Ama çok büyük haksızlık. Bal tutan parmağını yalar da ben o parmağı ayarlayamadım. Vallahi harika olmuş sevgili dostlar. Yoğurduna da şöyle batırıver de iyi. İyi ver. Örümsek yeme. Bakın şöyle gerçekten yoğurduyla da alayım. Harika. Benim dişlerim iyileşsin. O ameliyat yerlerim geçsin. Aynısını istiyorum. Sevgili dostlar, isteyen sarısını biraz daha pişirebilir. Kayısı şeklinde yapabilir. İsteyen biraz daha cıvık yapabilir ama bu tam kıvamındaydı. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, Boğazımda kaldı mı? abone olmayı, beni izlerken yediysem boğazımda kaldı ve mı? Kaldı mı? bize fikirlerinizi söylemeyi Boğazına durdu mu? unutmayın. Hayır, durmadı. Ben ona çok mis canım gibi istedi. geçti. Ağzımı suya akıyor yani. Sana- Midem görüşür mü? Sana da yaparım annem. Ama çok Hadi güzel. hoşça kalın dostlar. Ben yemeğe devam. Ye bakayım nasıl yiyorum göreyim. Ha böyle. Hiç vicdanım sızlıyor mu? O niye Suçluluk kızdın? hissediyor mu? Hayır. Gel oğlum gel. Vallahi bir de güzel olmuş. Bir de güzel olmuş. Of. Yiyemeyenlere çatlasınlar. Vebalim alır sizi götürür öbür dünyaya. Hiçbir şey olmaz. Yer şimdi biz oğlumdan. Vallahi harika olmuş. Böyle mi yiyor? Gerçekten ağzımı suya aktı. Git kız buradan. Şöyle şey.